gecikmeyecektim en fazla 5 ila 10 dakika gecikiyordum. Yani o kadar olur. Ama yayını açtım. Şu an canlı yayın yapılamıyor diye 2 defa seçenek sundu. Böyle döndü döndü. Tekrar başlattım. Tekrar yaptı. En sonunda telefondan yayın yapayım dedim. Aslında o benim diğer türlü yaptığım şekilde yayın kalitesini daha çok seviyorum. Ama böyle oldu. Kusura bakmayın, biraz gecikmeyle de olsa karşınızdayım. Tabii ki oradaki linkten bekliyorsunuz. Şimdi demişsinizdir ne oldu? O kadar bekleyen insan da gitti. Ay üzgünüm yani Merkür Retro bitti diyordum ama yani herhalde gölgesi beni şey yaptı, çarptı. Evet, şu anda daha insanlar gelemedi. Azıcık daha ben de böyle şey yapayım. Ha, geldiniz. Bir anda geldi herkes. Bakayım ben de şeyden. Kendi yayınımı açayım bari şuradan da. Kanalım. Yani gerçekten şey oldu, bana da ateş bastı yani. Tam bu sırada. Sesimi kısayım. Yayını buradan da açayım. Bir su alayım ben yanıma. Çünkü şimdiden sıcak bastı. Şunları geriye çekeyim böyle. Evet. Sonunda bir yudum da su içeyim. Ay yoruldum ama yani böyle teknik sıkıntılar arada canımı sıkıyor açıkçası. Yani hiç de benim elimde falan değildi. Tamam 2 dakika gecikirim falan da. Yani olmayacak şey. Bazen böyle şeyler oluyor. Az daha mı geriye gitsem, iyi mi böyle? Neyse. Evet, hoş geldiniz. Oh, bonjour. Savaş yayını yapacağım ama çok uzun bir yayın olmayacak. Savaşçılara da, imparatorlara da yayın yapacağım ama yarın imparatorlara uzun bir yayın yaparım, söz. Sıcak bastı, birazdan şunu da çıkaracağım. Ah, evet. Nasılsınız? Ben çok yoğun, çok yorucu, çok stresli bir haftanın ardından buradayım. Nihayet iyiyim, iyi de gözüküyorum sanırım. Sonunda dün dinlenebildim biraz. Ee, Yani asıl stres faktörleri de şimdilik iyi durumda. Ve ben de yayın açabiliyorum. Bugün de hatta dedim ki o streslerin ardına, zaten size fotoğrafını da gösterdim. Böyle nazar boncuğu yaptım, bakın. Kim ne diyecek bakalım, Illuminati falan mı diyeceksiniz? Burada böyle bir şey var, Afrika kıtası. Ayakkabılarımı çıkarırım ya, biraz ateş bastı. Önce üstümü çıkarayım değil mi? Şöyle atıyorum. Saçımı da toplayayım çünkü sıcak bastı. Yani gerçekten yayın açmaya çalışmak bazen çok stresli olabiliyor. Şeytanın gözü nazar boncuğu, öyle mi deniyor buna, bir şey? Yani madem sıcak hissediyorum, saçımı toplayayım. Yes, tamam. Evet. Kalkayım. Daha rahat. Daha ne kadar rahat olacak? Yunanistan'dan almıştım. Resmen Yunan bayrağı gibi.
bir elbise. Teşekkür ederim. Böyle renkli süper chatleri pek severim. Bunu da benim üyelerim iyi bilir. Teşekkür ederim. Bu Yunan masalına başlayalım bir an önce. Birazdan daha da rahat kıyafetlere geçerim ya da ayakkabılarımı çıkarırım ama şu an çok şık gözüküyor gözüme. Çıkarmak istemiyorum. Masalın yarısında çıkartacağım. Evet, okuyacağım masala gelirsek. Peri avcısıydı yazmıştım ama tabii 3. defa girince canlı yayına ne oluyor bazen? Aksaklıklar olabiliyor. Evet. Şu sehpayı da gözden uzaklaştırayım. Aa, bir kırmızı süper chat. Çok teşekkür ederim. Ah, evet, evet Yavuz. Çok uğraştım. Doğru. Yani bu ambulansın ön koltuğunda gitmem 3. falan olabilir. Bayağı ambulansta seyahat etmişimdir. Şu an hastanede. Durumu daha iyi, çok daha iyi. Neyse daha iyi olacak. Tabii ki yani o hastalığın sonu belli ama hayat kalitesi olarak daha düzelirse ben de daha mutlu olurum. Daha az stresli olurum. Evlat olarak elimden geldiğince görevimi yapıyorum. Vicdanen de. Yani şu an kardeşim yanında. Ee, Yani annem, kardeşim, amcam sırayla oluyorlar. Ben zaten kaç gün boyunca, 3 gün boyunca sürekli gittim geldim. Yani günlerdir 3 saat ila 5 saat uykuylaydım. Dün tam bir uyku uyudum. Ya insan stresli olunca uyuyamıyor da. Yani uyuyorsun da yarım yamalak uyuyorsun. Şimdi daha iyiyim. Umuyorum inşallah daha iyi olacak. Ben de içimde daha rahat olur. Yani bugün gördüğünüz gibi daha pozitif. Evet, masala başlayalım. Teşekkür ederim tüm geçmiş olsun dilekleri için. Ben de bayağı tıp konusunda öğrenmiş oldum ya. Bayağı şeyim, ne diyeyim size, bu konularda artık bir sürü soru sorabilirsiniz bana. Yani sağlıkçı mısınız falan diyorlar bana. Evet. Bugün okuyacağım Yunan masalının adı Peri Avcısı. Şöyle bir anekdotta bulunayım size ya da bir bilgide. Benim bundan önce Yunan masalı okumaya başlamamda şöyle bir tık kaldıracağım. Bundan önce şöyle diyeyim, bundan önce de 2 tane Yunan masalı okudum. Okuduğum bir Yunan masalını yukarıya link olarak bırakacağım yayından sonra. O Yunan masalında perilerle ilgili bilgi veriyorum. Beyaz bir elbise giymişim ve beyaz çok ince naylon çoraplar var üzerimde ve periler hakkında okuma yapıyorum. Masalın linki yukarıda olacak. Şu anda da koyarım bu dakikalara falan. Yarın girmiş olur. Oradan da periler hakkında bilgiyi alabilirsiniz. O masalı, o canlı yayınımı hatırlayabilirsiniz. Şimdi okumaya başlıyorum. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Petsa'da zeytinliklerine, üzüm bağlarına ve Korint körfezine bir kartal gibi tepeden bakan yazlık evimizdeki o sonbahar akşamına kadar perilerden bahsedildiğini hiç duymamıştım. Akşamın erken saatlerinde yattığım uykumdan kahkahalar ve konuşma sesiyle uyandım. Pencereden baktığımda ay ışığı altında komşu kadınların bahçemizde toplandıklarını, kendi aralarında sohbet edip kıkırdadıklarını ve büyük annem Adamis'i ortalarına alıp kendilerine bir öykü anlatması için ona ısrar ettiklerini gördüm. Peri hanımını mı anlatacaksın bize bu gece Adamis nene, dedi kadınlardan biri. Yoksa peri yüzüğü mü, diye araya girdi bir başkası. Ne olur peri yüzüğünü anlat. Hayır nene, perilerin sarayından bahset, dedi bir başka ses. Ne zamandır söz veriyorsun bize sarayı anlatacağına. Büyük annem Adepis keyifle güldü. Ayaklarımın ucunda yükselerek dışarıdan gelen sesleri daha iyi duyabilmek için pencereden iyice sarkıttım kendimi.
Genç kadınlar aceleyle tepsiler getiriyorlar. Bahçede oturanlara şarap, peynir ve kuru yemiş ikram ediyorlardı. Ortada bir ateş yanıyordu. Kızıl alevler ayın gümüş renkli ışığı altında olduğundan daha canlı görünüyordu. Ses mi gitti? Ben burada ses gitmiş olabilir. Pardon. Şu mikrofonu çıkarayım. Işık kırmızı yanıp sönüyor. Böyle olunca sıkıntı var demektir. Güvenmiyorum, ben bunu çıkarıyorum. Çünkü dalıp okumaya başlayacağım ve siz duymayacaksınız. Ortada bir ateş yanıyordu. Kızıl alevler ayın gümüş renkli ışığı altında olduğundan daha canlı görünüyordu. Sonbahar başlarında mısır hasadı bittikten, üzümler ezilip fıçılar şarapla dolduktan sonra köylüler akşamlarını dışarıda geçirirlerdi. Yaşlı kadınlar öyküler anlatırken genç kızlar örgü örer, şarkı söylenirdi. Büyükannem yanlarına geldiğinde kızlar ellerindeki örgüleri bırakmıştı. Şimdi merakla ona bakıyorlardı. Büyükannem efsaneleri ve öyküleri oradaki herkesten daha iyi bilirdi. Üstelik doğuştan bir hikayeciydi. Sesleri daha iyi duyabilmek için biraz daha sarktım pencereden. Heyecandan nefes almayı bile bırakmıştım. Büyükannem hikayelerini ardı ardına sıralarken anlattığı şeyler sanki gözlerimin önünden geçiyordu. Nehir gibi akan altın saçlarıyla dünya güzeli kadınlar, at üstündeki yakışıklı delikanlılar, bulutlardan yapılma at arabaları, mücevher gibi parlayan denizler, köpük kadar hafif, çiğ damlası kadar berrak saraylar. Keşke büyükannem Adamis'in anlattığı bu şeyleri ben de kendi gözlerimle görebilseydim. Keşke peri tepelerinde duyulduğunu söylediği flüt seslerini ve ahenkli müzikleri duyabilseydim. Ancak büyükannemin anlattıklarına bakılırsa perilerin korkunç, anlaşılmaz güçleri de vardı. İnsan onlara dikkat etmeli, dağların tepelerinde yalnız başına dolaşmamalıydı. Büyükannem sesini alçaltmış, etrafındaki kadınlar iyice başına toplanmıştı. Ben de bir gayretle belime kadar sarktım pencereden aşağı. Duyduklarıma göre yanında silah taşıyan biri bu tehlikelerden azade olurdu. En yüksek tepelerde, hatta perilerin saraylarının içinde bile elini kolunu sallayarak dolaşabilirdi. Aradan saatler geçti ve içkiler, öyküler geceyle birlikte sona erdi. Kadınlar birer birer evlerine dönerken ben de yeniden yatağıma yattım. Gün ışımaya yaklaşırken aklımda bu düşüncelerle tekrar uykuya daldım. Ben şunu anlamıyorum, niye açık açık büyükannesinden dinlemiyor bu öyküleri de gizli gizli kendini sarkıtarak dinliyor? Bilmem, acaba neden? Bir silah, uyandığımda aklımdaki ilk şey buydu. Bir silahım olmalıydı. Perileri görmek ve peri saraylarını gezmek arzusuyla yanıp tutuşuyordum ve bunun için bir yerden silah bulmalıydım. Ama nasıl? Sonra aniden aklıma bir şey geldi. Okulda yazmayı öğrendiğim ilk günden beri yakındaki evlerden birinde yaşayan yaşlı bir kadın Amerika'daki oğluna göndereceği mektupları bana yazdırıyordu.
Evine ilk gittiğimde duvarda asılı duran eski görünümlü bir silah dikkatimi çekmişti. Kadın bu silahı 1821 yılındaki Yunan Bağımsızlık Savaşı'nda kendi dedesinin kullandığını söylemişti bana. Silahın adı Karabena idi. Oldukça hantal, paslanmış bir silahtı ama şimdi düşününce bana hazinelerin en değerlisi gibi gelmişti. İşte silahımı bulmuştum. Geriye bir tek onu ele geçirmek kalıyordu. O günden sonra aylar boyunca ne zaman yaşlı kadının evine gitsem kağıttan kafamı kaldırdığım her an Karabena'ya baktım özlemle. Sürekli ona yaklaşmanın bir yolunu düşünüp durdum. Derken baharda bir gün kadın onun mektuplarını yazmak için katlandığım bunca zahmetin karşılığı olarak bana bir şey vermek istediğini söyledi. Şu silahı bana verirseniz çok sevinirim dedim hiç beklemeden. Yani silah da istenir mi ya? Silah mı? Silah olmaz dedi yaşlı kadın. Silah kullanacak yaşta değilsin henüz. Başına bir iş gelir. Ama ben silah kullanmak istemediğimi, sadece bir eşya olarak onu çok beğendiğimi ve silahı kendi evimizin duvarına asması için anneme götüreceğimi söyledim. Şöyle bir şey vardır bilirsiniz Şehurdan. Duvarda bir silah asılıysa ve hikayede bir silah varsa mutlaka patlar. Başka bir şey de istemem dedim. Daha sonra yaşlı kadını çaresiz bırakmak için eğer bana bu silahı verirseniz severek kabul ederim. Ama başka hiçbir şey almam sizden. Yaşlı kadın en sonunda razı oldu. Karabela artık benimdi. Günlerce kilerimizdeki fıçıların arasında sakladım onu. Her gün cilaladım. Hatta kimsenin dikkatini çekmeden biraz barut, biraz saçma bulmayı bile başardım. En sonunda Karabena artık temiz, çalışır ve dolu hale geldiğinde onu omzuma atıp yola çıktım. Büyükannem Adamis'in öyküden hatırladığım kadarıyla Büyükannem Adamis'in öykülerinden hatırladığım kadarıyla periler tam öğle vakti çıkıyordu. Tam öğle vakti çıkıyormuş periler. Peri tepesine tırmanmak biraz zaman alacağından yola çok erken çıktım. Söylediklerine göre bu dağ peri saraylarının kapılarıyla doluydu. Tam kimseye görünmeden evden uzaklaştığımı düşünüyordum ki arkamdan annemin sesi geldi. Theodorake, nereden buldun sen o silahı? Nereye gidiyorsun? Gel çabuk buraya. Annemin silahı kimden aldığımı dürüstçe söyledim. Bozukmuş zaten, içi de boş. Oyuncak yapayım diye verdi. Yaşlı kadın bu silahı bana. Şu açıklarda azıcık oynayacağım sadece anne. Korkma diye ardı ardına yalanları sıraladım durdum. İyi madem dikkatli ol dedi annem. Sakın uzaklaşma. Peri tepesine de yaklaşma. Başına kötü bir şey gelir oralarda. Annemin eve girmesini bekledikten sonra köyün içinden koşarak geçtim ve dağa tırmanmaya başladım. Daha kısa bir süre ilerlemiştim ki "Hey Theodorake" diye bir ses geldi tepemden. Ya da bir ses gürledi tepemde. Kafamı kaldırıp baktığımda herkesin Kostas amca diye bildiği yaşlı çobanın dağın yukarısından bana doğru yürümekte olduğunu gördüm. Kimsenin işime karışmasını istemediğimden onu duymamış gibi davranarak tırmanmaya devam ettim. "Bekle bakayım" diye bağırdı çoban tekrar. "Perikles'in oğlu değil misin sen? Nereye böyle sırtında silahla?" Sabrım taşmıştı. Öğlen olmak üzereydi. Durup laflayacak vaktim yoktu. "Peri avlamaya gidiyorum" dedim ters ters. "Sakın" diye gürledi. Adam bunun üzerine ve birkaç adımda yanıma kadar gelip sakın diye gürledi adam bunun üzerine ve yanıma kadar gelip önümde durdu.
O kocaman adamın kendisini olduğunda daha cüsseli gösteren keçe kepeneği, sırtından aşağı sallanan kocaman başlığı içindeki görüntüsü dün gibi canlı hala zihnimdeydi. Elini arkasına doğru uzattı. Şu arkadaki tepeleri görüyor musun dedi bana gürleyerek. İşte bir zamanlar o tepelerden birinde bir peri beni ele geçirdi. Onların neler yapabileceklerini hayal bile edemezsin. O zamanlar hem senden daha büyüktüm hem de sırtımda senin taşıdığın şu hurdadan çok daha iyi bir silah vardı. Herkesin ne söylediğini aldırma. Silahın sana bir faydası olmaz. Periler beni kaçırıp tam 1 yıl 1 gün boyunca alıkoydular. Ellerinden kaçabilmem bir mucizeydi. Bu Kostas amcanın perilerin esiri olma hikayesinin de linkini zaten baştan koymuştum. Periler hakkında okumada o masal var. Ellerinden kaçabilmem bir mucizeydi. Beni kaçırdıkları gibi seni de kaçırabilirler. Ben saraylarında yaşadım, huylarını, adetlerini öğrendim. Bu sözlerime kulak ver, duyuyor musun beni? Kostas amca bir daha Kostas amca daha sonra yerdeki bir kayanın üstüne oturup bastonunu yanına koydu. Belli ki bu hikayeyi bana en ince ayrıntısına kadar anlatmaya hazırlanıyordu. Perilerden korkmuyorum dedim. Bu kusacık sessizliği fırsat bilerek gerekirse ateş eder, geldikleri mağaraya kadar kovalarım onları. Bunları söyleyip yıldırım hızıyla Uzaklaştım Kostas amcanın yanından ve endişeyle arkamdan bakarken hiç tereddüt etmeden tırmanmaya devam ettim. Önümde uzanan dik kayalıklı yokuşun yüzeyinde birçok mağara vardı. İnsanın aklına esneyen koca ağızları getiriyordum. Bu mağaraların büyükannemin anlattığı o ay ışığıyla aydınlanmış bahçeleri, ışıltılı sarayları açılıp açılmadığını merak ettim. Eğer perileri korkutmayı başarırsam kendim gidip görebilirdim bu büyülü yerleri. Devam edeceğim. Bir yudum su içmek istiyorum. Biraz da yanaştırayım. Devam ediyorum. Yavaşça mağara ağızlarından birine yaklaştım. Mağaranın hemen önündeki uzun bir çam ağacının dibine saklandım. Silahımı elime aldım ve büyük karanlık delikten çıkacak ilk periyi vurmaya hazır halde beklemeye başladım. Ay manyak bu çocuk, peri vuracak. Çocuk yani resmen. Çok geçmeden dağın aşağısından tam öğle vakti geçen posta treninin düdüğü duyuldu. Kafamı aşağı çevirip Körfez'in güney kıyısı boyunca yol alan treni izledim. Vakit gelmişti. Kısacık bir an boyunca hiçbir şey olmadı. Hatta olması gerekenler bile. Ne bir yaprak kımıldadı ne de bir rüzgar esti. Ama daha sonra hafif bir esinti giderek yükselen yumuşak bir vızıltı taşıdı kulağıma. Esinti de giderek hızlanmaya başladı. Kısa süre içinde kuzeyden esen bir rüzgara dönüştü ve mağara ağzından beyaz bir şey çıkıp yerin biraz üstünde dönerek ilerlemeye başladı. Peri geldi. Tam o anda karnımın deliklerinden gelen neredeyse vahşi diyebileceğim bir korku kapladı içimi. Büyükannemin bahçede anlattığı o garip şeyler, Kostas amcayı kaçırıp alıkoyan o tuhaf güç, sanki onları ilk defa gerçekten duymuşum gibi zihnimde yankılandı. Kendimi her yakalandığı tuzaktan kaçmak için kendi bacağını kemirerek koparabilecek bir vahşi hayvan gibi hissediyordum. Hem de gözlerimi bir yandan diğerine çevirmeye bile korkuyordum. Gözlerimi kapattım. Bu yerin, bu mağaranın ve onun önünde dönüp duran o vücutsuz şeyin bir rüya olduğunu kendimi inandırmaya çalıştım.
Karnımdan çıkıp büyüyen, vücudumu kilit altına alan o zincirin biraz gevşediğini, bedenimin nihayet zihnimi yeniden duyabildiğini hissettiğim ilk anda silahımı sırtıma alıp geldiğim yoldan aşağı deli gibi koşmaya başladım. Koşarken ayaklarım taşlara takıldı, düştüm, kalktım, tekrar düştüm. Ama kendimi evin mutfağındaki annemin yanına atana kadar durmadım. Eve kir içinde, yırtılmış dallarla, takılmaktan paramparça olmuş kıyafetlerle geldiğim için azarlanırken bile bunu hiç önemsemedim. Bir dağda peri avlamaya gitmek şöyle dursun, o tepeye doğru bakarken bile 2 defa düşündüm. Çok da bir şey olmadı. Sen buna kalkarsan ufacık boyunla bir çocuk olmaz tabii. Ne yapayım? Biraz böyle aşağı yanaşayım. Evet, bugünkü masal gecesi burada sona erdi. Nedir? Biri bir soru sormak istiyor. Evet, birisi soru sormak istiyordu. Buyurun. Çünkü çok uzatamayacağım. Ay, bir sürü soru sormak isteyen çıktı. Bir soru cevap yaparım. Bir İtalyan atasözü mü? Gitmeden sen yazabilirsin Yavuz, tabii ki. Neden heyecanlandıran görüntüler yok? Nedir sizi heyecanlandıran görüntüler? Ya da çok heyecanlanmak istiyorsanız, heyecanlandıran görüntüler istiyorsanız katıla üye olun, abone olun. Abone değil mi? Ne oluyordunuz? Üye oluyorsunuz katıla. Şimdi savaşçı yayını yapacağım. Ama çok uzun yapmayacağım. Ama bir savaşçı yayını olacak. Süper chat yavaş, tamam, beklerim. Heyecanlandıran görüntü yokmuş. O zaman o sizin probleminiz. Dediğim gibi katıla gelin. Sizi şöyle bilgilendireyim. Ben bu yayınları, katıl yayınlarımı kaydediyorum. Daha sonradan Patreon'u yüklüyorum. Yurt dışında olup da üye olamayanlar oraya üye olabilir ama hemen anında yüklemiyorum. Bazen biraz zaman geçiyor ama Patreon için yeni şeyler yapacağım. Bunu bildireyim. Hafta içi de belki bu hafta içi de yayın yapabilirim. Bilemiyorum. Bakarım, size haber veririm. Bunun dışında evet, birazdan bir savaşçı yayını olacak. Onu kısa tutarım. Yani 2 tane üyelerime yayın yapacağım ama yarın imparatorlara yayın açarım. Belki yarın biraz böyle yoga yapmayı düşünüyordum ya da pilates, o zaman yayın açarım diye düşünüyorum. Durum böyle. Yavuz'u bekleyeyim, o çünkü güzel sürprizler yapıyor. Madem Süper Chat yavaş dedi, şu yüzük de Yunanistan'dan almıştım. Çok seviyorum yani. Bunu Ölüdeniz'den almıştım. Seneler önce, belki de 10 sene olmuştur. Afrika kıtasını hatırlatıyor. Bu yeni, bu da eski, bunu da Datça'dan almıştım. Sormadınız ama ben anlatıyorum. Niyeyse. Şimdi ne dediğini anlamıyorum. Antonio, Antonio meşhur oldu. İleteceğim kendisine. Ay, şimdi ben bu Süper Chat'te ne dedin? Dur bakayım, kopyalayabiliyor muyum? Yok, bir dakika. Aha, ne dedi? Ben şey yapabilir miyim acaba? Ekran görüntüsü almaya çalışayım bakayım. Aha, aldım. Çok iyi. Evet, bu sorunun ekran görüntüsünü aldım. İtalyanca sorarım ne diyormuş, ne yazdı derim. Ben öğrenirim ama ekran görüntüsünü aldım. Yine ben teknolojide hiç fena değilim. Hani ne yaptım, onu nasıl kopyala yapıştır yapamadım. Benim üyelerime bir yayınım olmuştu. İmparator üyelerime. Orada bir İtalyan yayına dahil olmuştu kısa süre, sadece elleriyle. Çok da ilginç, iç gıcıklayıcı görüntüydü. Bazıları da öyle görüntüler istiyor. Belki başka sürprizlerim olabiliriz. Ya da zaten şunu söyleyeyim size.
Şu önümüzdeki dönemde hani şu şeylerim de biraz da geçsin, koşturmalarım bu hafta dediğim gibi ummadığım şeyler oldu. Aslında bir böyle bir seçmeyle süper chatli falan da olabilir. Bir hayranımı bir canlı yayınıma davet edeceğim ufak bir şekilde, belki bir yerleri gözükür. Böyle bir şey düşünüyorum. Anladım. Ya şöyle bir şey, görüntü kötü, 1080p yapar mısın diyorsunuz. Aslında ben zaten böyle bir yayın yapıyordum. Bilgisayarla yaptığım zaman yayın kalitesi çok daha iyi oluyor. Ve öyle yaptım. Yayındaki gecikme sebebi bu. Yaptım, canlı yayın yapılamaz oldu. Bekledim bekledim, döndü döndü. Birkaç defa uğraştım. Tekrar yayını açtım, kurcaladım. Tekrar yapmaya çalıştım. Yine kabul etmedi. Bu yüzden ama ne diyorum, 4K olsa internetin 5G olması lazım, o zaman 4K'da olur. Yoksa benim teknik ekipmanım gayet iyi ama bazen dediğim gibi internette falan teknik problemler oluyor. Bunlar benim elimde değil. Ama söylüyorum, imparator üyelerimden, evet imparator üyelerimden seçerim. Bir tür çekiliş yapacağım, bir tür seçme yapacağım ve zaman zaman belki bir hayranımı, bir üyemi benim yayınımı izleyebilecek. Ama tabii nereye alırım, o yayın nerede olur bunu söylemiyorum. Ben İtalya'da yaşamıyorum. Şu an İstanbul'dayım. İtalya'ya tatile gitmiştim. Sevdim. Tekrar da giderim. Aha, o kadar yaz sıcağında gitmem. Yaz sıcağında gittiğim için hasta oldum. Yavuz Bey'e torpilo, Yavuz'la başka bir durumlarda olabilir. Şimdi o şey olarak öyle bir eğilimi yok. Kimisi uşak, hizmetkar olarak bana hizmet etmek şeklinde gelmek istiyorlar. Onun durumu daha farklı. Neyse. İrtibata geçeriz. Birazdan zaten üyelerimle canlı yayındayım. Önce Savaşçı, sonra İmparator. Kısa kısa olacak. Yarın daha uzun olur. Sesim bile kısıldı. Görüşürüz. Öpüyorum. Takip etmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Daha fazlasını istiyorsanız üye olun. Yurt dışındaysanız Patreon'a gelin. Görüşürüz. Bay bay. İyi geceler. Harika bir hafta sonu. Görüşürüz. Bay bay. İyi geceler.